Merkez Bankası'nın 5 ayda sattığı dolar miktarı. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, 2022 yılının başından 20 Mayıs'a kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sattığı dolar miktarını hesapladı. Türk lirası ay başından beri dolar karşısında %8 üstünde değer kaybederken, 2022'deki toplam kayıp %19'a yaklaştı. Bu yükselişi durdurmak için çıkarılan kur korumalı mevduat gibi ürünlerin de tutmadığını gösteriyor. Kuru dizginlemek için harcanan rezervler de boşa gitti. Bankacılar kamu kontrollü döviz politikasında son dönemde rezerv kayıplarının hızlandığına dikkat çekiyor. Uzmanlar, yıl boyunca kamu bankaları ve Merkez Bankası'nın dövize arka kapı satışlarıyla dengelemeye çabaladığını sık sık tekrarlıyor ancak satışın ne kadar olduğu resmen açıklanmıyor. Ekonomist Haluk Bürümcekçi tıpkı Mart 2019'da başlayan ve 128 milyar dolara kadar ulaşan rezerv erimesini takip ettiği gibi bu yılki değişimleri de verilerle ortaya koydu. Bürümcekçi'nin hesabına göre Ocak-Nisan döneminde Merkez Bankası'nın satışları 30 milyar doları aştı. Satışların Mayıs'ta daha da yoğunlaştığı günlük analitik bilanço verilerinden hareketle söylenebiliyor. Nitekim, banka swaplarıyla düzeltilmiş net uluslararası rezerv büyüklüğünün Mayıs'ın ilk 20 günü sonunda 7,7 milyar dolar daha gerilediğini hesaplamaktayız. Reuters'ın görüşlerine başvurduğu birçok döviz işlemcisi ve benzer şekilde Mayıs başından beri BBİ'nin döviz satışlarına hız verdiğini ve günlük net 500 milyon dolar üzerinde rezerv kaybına neden olacak döviz satılığını söylüyor. Bu da geçen aylara göre satışların arttığı anlamına geliyor. Bir bankanın döviz masası işlemcisi, turizmi iyi geçecek, kış enerji ithalatı azalacak bunlar pozitif. Ancak KKM girişleri zayıfladı. Rezervlerse her gün daha çok zayıflıyor. Eğer kur politikasının sürmesi isteniyorsa bu, dengeyi değiştirecek yeni bir gelişmeye, yeni bir döviz kaynağına ihtiyaç var. Burada bireylerin 139 milyar dolarlık birikimlerini çekebilecek bir tahvil ihracı ya da Suudi Arabistan VB kaynaklı yeni bir döviz kaynağı sağlanıp sağlanamayacağını takip edeceğiz dedi. Süper bono doları patlatacak. Selçuk Geçer'den akıl oynatacak tahminler. Kara borsa kapıda. Piyasa uzmanı Selçuk Geçer, dolar üzerine gelen soruları YouTube kanalında yanıtladı. Süper bono iddialarını da yanıtlayan Geçer, yeni paketin açıklanmasıyla doların geleceği noktayı söyledi. İşte dolar yatırımı yapanları yakından ilgilendirecek analizler. TÜİK verileri ve dolar kurunda yaşananları değerlendiren Selçuk Geçer, süper bononun piyasaya sürülmesi halinde kıtlık sorunun ortaya çıkacağını söyledi. Süper bono ile doların çıkacağı seviyeyi veren Geçer, dolar için kritik uyarılarda bulundu. İşte Geçer'den dikkat çeken piyasa değerlendirmesi. Dolar 1 TL'ye düşer mi? Dolar şu an güzel bir noktada. Dolar 16,57'yi gördü. Selçuk Geçer, dolar 1 TL'ye düşecek mi? Sorusunu da yanıtladı. Geçer, dolar 1 TL'ye düşecek. 1 Türk lirası bile olmazsa 2 TL'ye düşer. 10 Türk lirası olduğunda 0 atsaydık 1 TL'ye düşerdi. Şimdi en yakın hedef 20 lira. 20 liraya geldiğinde illa 1 liraya düşüreceğiz diye ısrar ederlerse o dolar eşittir 100 lira olur dedi. Aradaki farkı hazine ödeyecek. Süper bono sorularına ilişkinse Geçer, enflasyon %73 şu an. Süper bono gelirse bankalar %16 ödeyecek yine politika faizine bağlı olarak, diyelim ki enflasyon %90 enflasyon geldi. Aralarında %75 fark oluyor. Bunu yine biz ödemeyeceğiz. Hazineden ödenecek, diye konuştu. Kara borsa patlar. Süper bono çıkarsa Aralık 2021 dönemi tekrar yaşanır mı sorusuna cevap veren Geçer, Aralık ayının tam tersini yaşarız. Enflasyon korumalı tahvil gelirse, eğer geldiğini gün itibariyle dolar 30 mu olur 40 mı olur bilmiyorum. Ne alaka demeyin. Artık ekonomi toparlanamayan bir kırılmaya girer. Türkiye'den herkes kaçar. Süper bono çıkmasını bekliyorsanız, ihracatı bitirecek. Kur patlaması yaşanır.
Kıtlık başlar. Kara borsa patlar. Ürün kıtlığı yaşanır. Hiçbir aradığınızı bulamazsınız. Dolar artık 500 mu 600 mu ne olur bilemem. Allah ne verdiyse oraya gider ifadelerini kullandı. Süper bono gelirse piyasalar alt üst. Süper bono hamlesi ile ekonominin dönüşeceği durumu sıralayan Geçer, kıtlık uyarısında bulundu. Geçer, süper bono için şunları kaydetti. Dolar 16 seviyesinden 15'e düşer diye sevinirsin, ondan sonra dolar 100 liraya gittiğinde de kafayı yersin. O arada ekmekte 100 lira olur. Süper bono hikayesi var ya, gelsin onu da görelim. Deneyelim. TÜİK'te dahil olmak üzere açıklanan enflasyona kimse inanmıyor. Eğer iki katı çıkıyorsa burada bir yanlış vardır. Hata var. Yanlış enflasyon yanlış gelir dağılımını beraberinde getirir. İnsanları fakirleştirir. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolarda 2-3 Haziran'a dikkat. Rezervler ne olmuş diye baktığımızda, 26 Mayıs itibarıyla TCMB dış varlıklar toplamı 1 trilyon 730 milyar Türk lirası, toplam döviz yükümlülükleri 1 trilyon 664 milyar Türk lirası, aradaki fark yani varlıklardan borçları çıkarınca 66 milyar Türk lirası kalıyor. Bu da 4 milyar dolara denk geliyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer yıl sonu dolar tahminini açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı finansal değerlendirmelerle dikkat çeken ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Türk lirası karşısında yükselişini tüm hızıyla sürdüren dolar kuru için yıl sonu tahminini açıkladı. Yaptığı döviz ve dolar yorumları ile dikkat çeken ekonomist Selçuk Geçer, Mayıs ayı itibariyle yükselişine hız veren doların gidişatı için değerlendirmelerde bulundu. Dolarda bir kırılma beklediğini söyleyen Geçer, bir sabah uyandığınızda dolar kuru 30 lira olabilir dedi. Hükümetin beklenen döviz müdahalesi hakkında da konuşan Geçer, vatandaşı uyararak 21 Aralık senaryosu tekrar etmeyecektir yorumunda bulundu. Medyatava TV gündem programında Ceylin Çağatay'ın sorularını yanıtlayan Geçer, doların sadece 1-2 hafta içinde 17 lira seviyesini aşacağını söyledi. Doların kısa vadeli geleceği. Ben beklentilerimi çok kez paylaştım. Dolarda çok kısa süre içerisinde 17 liraya ilerleyeceğiz. Önce ara durakların olacağını söylemiştim. Bunlardan ilki 15.80'di. Ardından 16 liranın üzerine kendisini atar ve sonrasında emin adımlarla 17 liraya gider demiştim. Enflasyon rakamlarına bakarsanız zaten bir düşüş beklenmiyor. Doların 12 ay sonraki tahminine bakarsanız zaten 17.57 gibi bir rakam söz konusu. Sene sonunda ise 19 liralar seviyesinde bir kur görebiliriz. Piyasada 22 lira. Piyasadaki dolar kurunun çok daha yukarıda olduğunu söyleyen Geçer, piyasadaki kura baktığınızda, maliyetlerdeki kura baktığınızda zaten şu anda 22 liralardayız. Dolara müdahale edilmezse ne olur? Dolara müdahale edilmemesi durumunda kaçı bulacağı sorusuna yanıt veren Geçer, dolara çok fazla müdahale edemiyorlar. Edebildikleri müdahaleler ile belli seviyelerle çok kısa sürelerle tutabiliyorlar. Hatırlayın, bir müddet dolar 12-13 bandında iken doları 14 lirayı geçirmiyor dediler ve 14 oldu, 15'e izin vermeyecekler dediler, 16 oldu dedi. Dolar yeniden 12 liraya düşebilir mi? Doların yeni bir müdahale ile kolay kolay düşmeyeceğini belirten Selçuk Geçer, düşürülür ama nasıl düşürülür? Ekonomik göstergeleri ve bütçeyi darmadağın edersiniz. Daha sonrasında hem dolar hem de bütçe yukarı gider ve siz sadece 3 ay kuru düşürmüş olursunuz. 4 milyon lira olan evler 14 milyon lira olur, orta gelirli vatandaş yok olur, yoksul daha da yoksullaşır ve işsizlik patlar ifadelerini kullandı. Enflasyon korumalı faiz. Faizi artırmıyorum diyorsunuz ama diğer yandan %70 faiz vereceğim diyorsunuz.
Peki, pek çok arsa, ev, araç sahibi takır takır varlık satıp bu faize geçerse konut ve araç piyasası ne olur? Bence bunlar kabinede konuşuldu ve konut piyasasına vereceği zarar nedeniyle vazgeçildi.